Herkese günaydın. Dünkü video tahminimden çok fazla ilgi gördü. Daha birkaç haftalık kanal olmamıza rağmen binlerce izlenme aldı. Çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Yorumlarda videodaki söylemlerime katılan arkadaşlar var, katılmayan arkadaşlar var. Bu da çok normal. Analize geçmeden önce de bunlarla ilgili birkaç hatırlatma ve bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu yaşadığımız sürecin 2018'de yaşadığımız süreçle benzerliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 2018'de dolar 7.20'lere gitmeden önce Cumhurbaşkanı ve o gün görevde olan Mehmet Şimşek çok sık İngiltere'deki yatırım fonlarıyla görüşmeler yapıyorlardı. Ve şu anda da benzer bir durumun olduğunu görüyorum. Hatta gelin şu grafiklerden bir o dönemi anlamaya çalışalım. Bakın bu İş Bankası'nın grafiği. Bu da dolar TL'nin 2018'deki hareketi, 7.20 hareketi. Şimdi İş Bankası aynı dönemde dolar 7.20'ye giderken İş Bankası 5,5 liralardan 3.62'ye kadar bir düşüş yaptı. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. 2018 Temmuz ayında dolar 4,5-5 aralığındayken İş Bankası da 5,5'lardaydı. Dolayısıyla 1 dolarla bir İş Bankası hisse senedi alınamaz durumdaydı. Daha sonra Rahip Brunson kriziyle dolar 7.20'lere çıkarken İş Bankası da 3.62'lere kadar düştü. 1 dolarla bir İş Bankası hissesi alamayan yabancı yatırımcı 7.20'lerden sattığı dolarıyla döndü 3.62'lerden, yani 1 dolarıyla 2 tane İş Bankası hissesi alacak duruma geldi. Dolayısıyla şu an yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar olsun, Katar'la yapılan görüşmeler olsun, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmeler olsun. Bunların hepsi bana doların 7.20 hareketi ve şu süreçte bakın 7.20'den başlayan satışlar sabah biz kalktığımızda 6.80'lerdeydi dolar. Yerli yatırımcı 7.20'yi hiç göremedi. 6.80'lerden, 6.5'lardan çok ucuza dolar aldım düşüncesiyle insanları burada dolara boğdular. Bakın 1, 2, 3, 4 gün boyunca satış yapıldı ve 4 gün boyunca Türk halkı dolar topladı. Çünkü aynı dönemde doların 10 liralara, 12 liralara gideceğine inandırıldık. Şu anda da benzer bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Ve sizi bu konuda uyarmak amacım, yoksa kimsenin dolarını satması veya tutması konu bu değil. 13.90'ın üstünde alım yapalım diyoruz. Fakat bir sabah kalkarız 14.20'lerde açılan kuru düştükçe almaya başlarız. Yani 2018'de yaşananları 2021'de tekrar yaşamaya başlarız. O dönemdeki o acı sıkıntılı sürecin yaşanmaması için de ben bir uyarıda bulunmaya çalışıyorum. Şey diyen arkadaşlar var, işte faiz indirimlerinden dönemeyeceğini Cumhurbaşkanı'nın düşünenler var. Dönmek zorunda da değil. Kendisi bir kitap yazdığını söylüyor. O kitaba göre de artık faiz indiriminin buraya kadar olduğunu söyleyerek, buraya kadar olması gerektiğini söyleyerek faiz indirimlerinin sonuna geldik demesi dahi kurun gevşemeye başlamasına yeterli olacak. Kaldı ki Rahip Brunson olayını lütfen unutmayalım. Bu can bu bedende olduğu müddetçe dendi. 3 gün sonra rahip gözünü Amerika'da açtı. Benzer bir olayın yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Evet, biz şimdi bırakalım siyaseti, dönelim grafiklerimize. Dün şu 34 periyotluk hareketli ortalamanın kırılımıyla video çekmeye başlamıştım. Aşağıda 13.50'nin destek olacağı ve hatta şurada bir trend çizgimizin olduğundan bahsetmiştim. Bakın şu trend çizgisi. Hatta bunu bir de beyaz yapalım, daha net görünsün. Hatta bir de kalınlaştıralım. Şimdi
bu sabah itibariyle dün akşam ve bu sabah bu trend çizgisini çalıştırıyor. 13.50'nin altına sarksa da trend çizgimiz destek yaptı ve tekrar 13.50'nin üstüne attı. Yukarıda 13.70, aşağıda 13.50. Bugün içinde takip edeceğimiz seviyeler. Hareketli ortalamalar birbirine çok yaklaştı. 34 periyotlunun 89 periyotluyu aşağıya kesmesi bir aslında sat sinyalidir. Sadece buna bakarak asla işlem yapılmamalıdır. Bu konuda da uyarayım. Ama bu bir dolar TL negatif bir görünüm yaratacak bize. Aynı zamanda dün de bahsetmeyi unuttum. Şurada RSI'de bir üçgen formasyonumuz vardı. Şu yükselişlerin negatif uyumsuzluğu, aynı zamanda da şu trendin, yükselen trendin RSI'daki trendini görüyoruz. Şimdi dün itibariyle, dün şu 34 periyotluk hareketli ortalamanın kırılmasıyla birlikte RSI'de buradaki bu üçgenini aşağıya doğru kırdı ve aşırı satış bölgelerine doğru düşüşler yaşandı. Ve bu sabah dün akşamdan itibaren gelen şu yükselişin RSI'da kırdığı trend çizgisini direnç olarak çalıştırdığını şu an için görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde gene şu RSI'yi da takip ederek yukarıda 13.70, aşağıda 13.50 önemli bir seviye olacak. Bakın önceki günler 13.90-13.70 aralığından 13.70-13.50 aralığına döndük. Buradaki şu destek seviyemiz çok önemli olacak. Bu sürecin bana anlattığı 13.50 altında stop, 13.90 üstünde aldır. Teknik olarak bunun dışında söylenebilecek aslında pek de bir şey yok. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.